Benim erkek kardeşim olağanüstü bir ressamdır. Kendisi henüz 4 yaşındayken annemle babam onun harika resim yaptığını fark etti. Bu arada İtalyan göçmeni ailemiz bizi her zaman ilgilendiğimiz tüm konularda desteklemiştir. Onu 4 yaşında yetişkinlerin gittiği bir resim kursuna yazdırdılar. Resim sehpasına yetişmek için iskemleye çıkıyordu. Yetişkinlerle birlikte elmalar, sürahiler, yanında buğday sapları, kıvrık örtüler, natürmortlar çizerdi ve bunların hepsi şu an ailemin evinin duvarlarında. Evet, kardeşim resme 4 yaşında başladı. Çizimi olağanüstüdür. Kendine ait bir tasarım şirketi var ve tescilli bir marka olabilmek için çok çalışıyor. Kısaca çok yetenekli adamdır ve benim en iyi dostumdur. 1 yıldır uzak yaşıyoruz ama ayda bir kez mutlaka buluşuruz ve ben onun yaptıklarını desteklerim, o da beni destekler. Çünkü o benim en iyi dostumdur. Her şeyimi dürüstçe anlatabilirim. Fikir alışverişinde bulunuruz. Yapılacak değişikliklerin yollarına bakarız. Peki söyleyin, sanatçılara vurulan damga nedir? Hiç paraları yoktur. Başka? Çılgındırlar. Yeni bir şey yaratma sancısı çekerler. Ve kardeşim de şirketler, kurumlar için harika tasarımlar, desenler, logolar yapıyor. Onlara web siteleri hazırlıyor ve onlar da dönüp şöyle diyorlar. Şuraya bir yaban arısı koyabilir misin? Suratı böyle oluyor. Cam göbeği ve lila yapabilir misin? Peki. Yani yaptığı işten, sanatından sürekli taviz veriyor. Anlıyorsunuz değil mi? Oysa onun en çok yapmak istediği şey resim yapmak. Onun özü bu. Neyse. Bir akşam yemek yiyoruz. Bana bunları anlatıyor. Bütün bu duygularından, uğradığı hüsrandan bahsediyor. Canı da biraz sıkkın. Ona Johnny dedim. Eminim kuantum alanında senin işinle ilgili de bir olasılık vardır. Söz sahibi olacağın, yapmak istediğin şeyi kendinin seçebileceği harika bir iş. O da, evet çok haklısın. Ben ne istediğime değil de ne istemediğime odaklanmışım. Bu olacakları tahmin etmiştim dedi. Ona dinle dedim. Senden her gün bu yeni duruma geçiş yapmanı istiyorum. Sevdiğin işi yaparsan ne hissedeceğini bedenine öğretmeni, bu duyguyu yaşamanı ve benim için bunları birer harfle sembolize etmeni istiyorum. Ve evet, kardeşim her gün bunları yapmaya başladı. Bu arada benim Baja Kaliforniya'da yaşayan bir dostum var. Bu Noel'de onu gördüm. Kendisi dekoratif ressamdır. Baja Kaliforniya'nın o kocaman lüks evlerinde çalışıyor. Ve onun iş ortağı da Kirby Brown'dı. Arkadaşımız Kirby Brown, birkaç yıl önce Sedona'da buhar kulübesinde maalesef hayatını kaybetmişti. Kirby'nin böyle bir şey yapması için hiçbir sebebi yoktu. Son derece başarılı, güzel, işinin ehli bir insandı. Ancak kendisi için yanlış bir tercih yapmıştı ve bunun sonucunda da o buhar kulübesinde öldü. Arkadaşım Nancy bu olay yüzünden mahvoldu. Çünkü Kirby hem dostu hem de ortağıydı. Neyse, çiftliğe gelip biraz kaldı. Onunla konuşmaya başladık. Ve anlayışı, ufku genişlemeye başladı. Fakat bu arada San Francisco Pacific Highs'a taşıdığı işi için iyi bir yardımcıya ihtiyacı vardı. Derken kardeşim John'la tanıştı. Sonra ikisi birlikte harika bir evde bir çatı katı dairesi projesi aldılar. 6 ay orada kalacaklardı ve sınırsız bir bütçeleri vardı. İstedikleri işi yaptılar ve John'un artık kendi geleceğini yaratma fırsatı olmuştu. Dinliyor musunuz? Onu Embarcadero'da bulunan deniz kenarında bir otele götürdüler. 3 ay sonra da oradan başka bir otele geçti. Bu arada yeri gelmişken size kızımdan bahsedeyim. Yaratıcılık konusunda tanıdığım en iyi insandır. Bu tür çalışmaları küçüklüğünden beri yapar. İnsanları her zaman büyülenmiş gibi izlerdi. Kötü davranışlar içinde olanları gördüğünde şöyle derdi. Bu insanlar bir gerçeklik yarattığını biliyor mu? Bu onu şoke ederdi. En masum şekliyle. Neyse, kızım bana Bali'ye gitmek istediğini söyledi. Benden de hiçbir şekilde yardım istemiyordu çünkü kendisi yaratmak istiyordu. Ne diyecektim? Hayır mı? Tabii ki peki demek zorundaydım. Ona her zaman dediğim şeyi söyledim.
Peki bu deneyimi yaratmak istiyorsan, hayatının en muhteşem tatilini geçirmiş gibi hissetmeden meditasyonundan kalkamazsın dedim. O da hep dediği şeyi dedi. Tamam, sorun değil. Nasıl yapacağını biliyor. Ve sonra bana çok ilginç bir şey söyledi. Şöyle ki, istediğim parayı kazanmak için belirlediğim kriterleri söylüyorum. Çalışma saatlerimi kendim belirlemek, işe yürüyerek gidip gelmek, ciddi anlamda yetenekli insanlarla tanışmak, sınırsız bir bütçe ve çok para kazanmak istiyorum dedi. Bütün listeyi sıralayıverdi ve bunu çok kısa bir sürede istiyorum dedi. Ve tabii ki bütün bunları temsil eden bir harf, bir iş istiyor. Anladınız mı? Klasik şeyler yapmak istemiyordu. Soyut, bilinmeyen bir deneyim istiyordu. O da amcası John gibi her gün aynı şeyi yaptı. John ve Nancy'nin işi San Francisco Pacific Heights'taydı. Benim kızım da sanatçı. Pacific Heights'ta bir sanat okuluna gidiyor. Ve gittiği okulda evinden 4 sokak ileride. Kardeşim John kızımı arıyor ve bir yardımcı arıyoruz diyor. Sana mermer görünümü için sırlama ve kabartma tekniğini öğreteceğiz. 3 ay ile 6 ay arası vaktimiz var. Sana da şu kadar para ödeyeceğiz. İstediğin zaman gelebilirsin. Kızımın dileği olmuştu. Takip ediyor musunuz? Ve kardeşim her gün enerjisini değiştirmeye ve o gelecekte yaşamaya devam ediyordu. Ve bir gün özel bir meditasyonunda olduğu gibi gerçekten bağlantı kurdu. Kıvılcımı çakılmıştı. Artık o geleceğin içindeydi. Onlar hep Barnes & Noble's'ta buluşurdu. Kitap evinde kızım Nancy ve bir sanatçı daha varmış. Kardeşim çılgın gibi içeri girmiş ve az önce hayatımın en ilginç meditasyonunu yaşadım. Bir daha asla eski halime dönmeyeceğim. Fitilim ateşlendi. Önümde harika bir gelecek olduğunu artık biliyorum. Çünkü bunu çok net gördüm. Bu koridorlardan birinde yürüyeceğim, sağa döneceğim, sola döneceğim, bir kitap seçeceğim. Orada benim için bir mesaj olacak deyip havalanmış. Kitabı tutmuş, raftan çekip almış ve açıp bakmış. Kitabın içinde $100 varmış. Ve bu $100'ın üzerinde bir de not varmış. Paraya ataşla tutturulmuş. Şöyle yazıyormuş. Aynı sizin gibi sıradan insanlar sıra dışı olana kadar sıradan şeyler yaparlardı. Kardeşim parayı cebine koymuş ve bir hanım gelip bunu nasıl yaptınız demiş. Kardeşim de bilmiyorum, ben sadece geleceğe güvendim demiş.